Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lahananın sarılamayan bölümlerinden çıkarttığım kısımlarıyla yaptığım, lezzetine hayran kalacağınız kapuska tarifi paylaşıyor olacağım. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz kapuskanın tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Tarifimde 1 adet lahana kullandım. Lahananın sarılamayan bölümlerini çıkartıyorum. Diğer bölümleriyle de çok güzel lahana sarması yaptım. Daha önceki tariflerimde var. Oradan bakıp faydalanabilirsiniz. Lahanayı güzelce ayırırken diğer tarafta da suyumuzu koyduk, kaynıyor. Kaynayan suyun içerisine kapuskalık olacak lahanaları atıyorum. Sadece 5 dakika boyunca arkasını önünü çevirerek lahanayı haşlıyorum. 5 dakikanın sonunda haşlanmış olan lahanaları süzgecin üzerine koyuyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Lahanaların hepsini bu şekilde haşlayarak süzdürdüm ve başka bir kabın içerisine aldım. Parça parça alıyorum, 1 santim aralıklarla kesiyorum. Lahananın hepsini bu şekilde doğrayarak kenara alıyorum. Bu tarifimde 1 adet havuç kullandım. Havucu ortadan 2'ye kestikten sonra jülyen olacak şekilde doğruyorum. Bir adet kapya biberi 2'ye 3'e kestikten sonra havuçların büyüklüğünde kesiyorum. Tarifimde 1 adet kuru soğan kullandım. Kuru soğanı da küp küp olacak şekilde doğruyorum. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Yayvan bir tencerenin içerisine yarım çay bardağı zeytinyağını koyuyorum. İçerisine 150 gram dana kıymayı ekliyorum. Bu aşamada kıymayı pişirirken karıştırarak pişirmeye özen gösterin. Böylelikle topaklanma olmayacak, tane tane pişirmiş olacağız. Kavrulmuş olan kıymaların içerisine 1 adet küp küp doğramış olduğumuz kuru soğanı ekliyoruz. Daha sonra havuçları ekliyoruz. Bu iki malzemeyi güzelce soğanların diriliği geçinceye kadar kavuruyoruz. (2-3 dakikanın sonunda içerisine kapya biberlerini ekliyorum. Kapya biberlerini de diğer malzemelerle birlikte kavuruyorum. Çiğ sebzeleri güzelce kavurduk. İçerisine 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçasını ekliyorum.
Salçanın ekşi tadı gitmesi için güzelce kavuruyorum. Bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber, bir çay kaşığı karabiberi ekledikten sonra baharatları da birbirine geçinceye kadar kavuruyorum. Daha sonra tencerenin içerisine doğramış olduğum lahanaları ekliyorum. (2-3 dakika boyunca da lahanaları kavuruyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Kavrulan lahanaların üzerine geçinceye kadar kaynar su koyuyoruz. Şöyle bir karıştırdıktan sonra kapağını kapatıyorum. Kaynayıncaya kadar yüksek ateşte duracak. Lahanalarımız kaynamaya başladı. Ocağımızın altını kısıyoruz. Bir fincan pirinci güzelce yıkadım ve süzdürdüm. Onu da yemeğimizin içerisine koyuyoruz. Pirinci de koyduktan sonra spatula yardımıyla şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra tencerenin kapağını kapatıyorum. Pirinçler tamamen pişinceye kadar bu şekilde kısık ateşte bekletiyoruz. Tabii ki arada bir de mutlaka karıştırmamız gerekiyor. Pirinçler hafif piştikten sonra içerisine bir tatlı kaşığı tereyağını ekliyorum. Tereyağı da bu yemeğimizin lezzetine lezzet katacak. Güzelce karıştırıyorum. Tekrar kapağını kapatıyorum. 10 dakika boyunca da tereyağıyla birlikte yemeğimiz pişiyor. Toplamda 35 dakikanın sonunda yemeğimiz çok güzel bir şekilde pişti. Havuçlardan bir tanesini alıyorum ve kontrol ediyorum. Oldukça güzel bir şekilde pişmiş. Artık kapağımızı kapatıyoruz ve servis için hazırlıyoruz. Bu yemeğimiz kıymalı olduğu için sıcak servis ediyoruz. Sizlere bir de bu yemeğin iç dokusunu göstermek istiyorum. Harika kıvamıyla çok lezzetli bir yemek oldu. Üzerine biraz da maydanoz serpiştiriyorum. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Gerçekten çok lezzetli olan bu kapuskayı yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.